Herkese tekrar merhaba. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ikinci günü tam gaz devam ediyor. Oldukça yağmurlu bir hava var ama moda haftamızın dijital olmasının avantajıyla evlerinizde ya da ofislerinizde bunu seyredebiliyorsunuz. Demin seyrettiğimiz defile son derece iç açıcı, harika renkler ve modern silüetlerle mükemmel bir şovdu. Şovun sahibi de Meltem Özbek. Hoş geldiniz. Aynı zamanda çok kıymetli iki konuğumuz daha var. Billur Saatçi ve Burçin Ünal da bizlerle beraber. Mükemmel bir sohbete hazır mısınız öncelikle? Evet. Evet, gayet güzel bir şekilde bunu nete getirdik. Şimdi koleksiyonun yapısıyla bahsedelim. İsmi Luna Park. Evet. Neden? Biraz bundan bahsedelim. Neden? Luna Park ışıklarına etkilenerek oluşturulmuş bir koleksiyon bu aslında. Bir de artı ilham kaynağım olan Sezen Aksu'nun Luna Park şarkısı var. Umut veren bir şarkı. Koleksiyon, pandemi sürecini hepimiz biraz zor geçirdik. Belirli nedenlerden dolayı iyi de kötü yanlarıyla beraber. Hepimizin enerji olarak renklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hep koleksiyonlarımda insanların ruhunun, iç ruhunun dış ruhuna yansıdığını düşünüyorum. Ve renklerle bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Umut versin istiyorum aslında renkler hepimize. Bu renkleri giyerek mutlu olalım, daha iyi hissedelim. Tabii bir yandan da her zaman her koleksiyonda kullandığım klasik pliseler, ceketler, belirli kesimlere devam ettirdim. Kesinlikle baktığı zaman böyle bir pamuk şekeri anımsatan mesela bu dışarıda ya da direkt olarak etkinliğe gidesim geldi şu elbiseyi giyebilmek için. Gerçekten hem renklerle hem de tarzıyla iç açıcı bir koleksiyon. Bunu ne kadar zamanda yarattın? Yaklaşık 3 ay. 3 ay boyunca. Evet. Pandemi sürecinin bütün o stres mi desem, gerginlik mi desem son derece üzerine atacak parçalar ortaya çıkmış. Kaç parça üzerinden bahsediyoruz? Yaklaşık 30 parça gibi ama burada gördüğünüz 18'lik var. Peki dijital moda haftası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu dijitallik konusu aslında bu işin duayenleriyle beraberim diyebilirim. İlk röportajımızı yaptığımızda yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre oldu galiba. Yaş da ortaya çıkmasın benim adıma en azından. Evet. Daha o zaman bloggerlık müessesesi Türkiye'de yeni oluşuyordu ve siz de ilk iki bunu getiren isimlerle konuşmuştuk. Bir de Koray vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi bu ilk dijital moda haftası deneyimi. Ondan sonra da bir ilk önce Meltem'i görüşelim. Sonra da bu dijitalleşme ile ilgili birlikte konuşalım istiyorum. Bu süreç aslında güzel bir süreçti. Yani her şey daha kolaydı, adaptasyonu kolaydı. Tabii ki de ilk olmasının verdiği bir sürü tecrübe edindik. Ama bu şey gibi bir şey aslında. Koleksiyonunuzu yaratıyorsunuz, sonra bayıra götürüyorsunuz, showroom'da sergiliyorsunuz da, fuara katılıyorsunuz da işte izleyiciler oraya gelip görüyormuş gibi bir hissiyat verdi bana. Daha da ilerledikçe, daha da deneyim kazandıkça daha da güzel şekle getirilebilir. Ama bir yandan da tabii eski halde insanlarla bütünleşmek, o defilenin son anları, en sondaki alkışlar tabii ki de bambaşka. Yani deneyimliyoruz ve güzel geçiyor diye düşünüyorum yine de. Siz ne düşünüyorsunuz? Eskici mi, yenici misiniz bu konuda? Biraz bundan bahsedin. Moda haftası konusunda hani tabii ki getirdiği çok güzel şeyler olmasının yanında bu dijitalleşmenin hani ben şimdi hakikaten podyumdaki o heyecan bana da çok geçerdi. Çok duygusallaşırdım falan. Yani arkadaşlarım orada birebir destek olmak, alkışlamak ve yakından görmenin hakikaten tadı başka. Böyle izleyince de gene hayranlıkla izliyorum. Yine buraya gelirken de çok heyecanlandım. Hani izleyeceğim için yine beraber olacağımız için. Ama oradaki biraz yani defilelerdeki bilmiyorum hadi ya da çok gittiğimiz için kaçıncı sezonumuz yani ilk sezondan Taşkışla'dan beri beraberiz. O yüzden biraz özlediğimi itiraf edeyim. Ama tabii bunun da başka güzel yanları var. Çünkü yetişemediğimiz defileler olurdu. Oradan oraya koştururken çünkü işte off-site olurdu, yetişemezdik. Birinden birini seçmek zorunda kalırdık. Arada küçük yemekler olurdu, onlara kaçardık falan. Burada aslında elimizin altında olması çok güzel. Yani buradan çıkınca işte tıklayıp izlemek, bir daha üstünden geçmek belki, kaçırdığın şeyleri görmek. Yani bir sürü pratik şey de var tabii ki. Sen ne diyorsun Burcu? Bence bu kadar hani 360 derece dijitalize olmasının sebebi aslında bu hala baş edemediğimiz virüs. O yüzden ben ilerleyen zamanlarda en azından bunu aştıktan sonra bu işin biraz daha hibrit hale geleceğini düşünüyorum. Yani evet modadan haz duyan, moda sektörünün, endüstrisinin içinde yer alan figürler elbette ki o kumaşı, o dokuyu, dikişi, fittingi, işte defilenin müziğini hepsini deneyimlemek istiyor. Çünkü o bir bütün. Fakat bir yandan da moda haftalarının bence seyreltilmesi gerekiyordu. Hem daha iyi mekanlarda gerçekleşebilmesi ve şehri
şehirle moda haftasını birleştirebilmek adına seyreltilmesi gerekiyor. İşte hem Billur'un dediği gibi kimi zaman böyle elbiselerimizde kaskı takıp motora atlayıp öyle yetişiyorduk. Yani işte hem onlara yetişebilmek, yetiştiğini hani bir hazmedebilmek için. O yüzden de bu teknolojik gelişmenin aslında biraz daha bu anlamda bize fayda getireceğine inanıyorum. Şimdi tabii ki virüs yüzünden bu kadar belki de oldu ama ileride belli işte seyirciler, satın almacılar, işte endüstrinin figürleri yine izler. Ama çok büyük, gereksiz kalabalıklara bu mesela uluslararası moda haftaları için de geçerli. Pandeminin bize öğrettiği şeylerden biri işte karbon ayak izini düşür, seyahati kısıtla. Hani onlarca numunenin dönmesi, binlerce, milyonlarca insanın uçaklarca seyahat etmesi zaten artık zor. O yüzden ben böyle bir hibrit bir şeye dönüşeceğine inanıyorum. Zaman içerisinde illaki formunu bulacaktır ama Evet. şimdiki haliyle ilk dijital moda haftamız gayet güzel gidiyor. Sen trendlerden çok bahsetmekten hoşlanmayan birisin ama. Hatta bu konuda da tam bunu sormak istiyorum sana. Şimdi bir trendsizlik dönemine mi giriyoruz? Artık kişinin stili ne olursa olsun herhangi bir kalıp ya da kesime ya da renge bağlı bir moda fitilini ateşlenmesi gerekmeyecek mi? Ne istiyorsak artık onu mu giyeceğiz? Ya da tamamen rahatlık ön plana çıkacak, eşofmanların dibine mi vuracağız? Bu geleceği birazcık nasıl yorumluyorsun Meltem? Aslında kadınlar, ya tabii ki de şu andaki döneme baktığım zaman, pandemi geçen sürece de baktığımız zaman en başta hepimiz bir rahatlığı düşündük. Herkes rahat bir şekilde geçirdi. Bana sorarsanız ben sadece 3-4 kombinle 3 ayımı geçirdim. Yani hani öyle geçen bir süreçten bahsediyoruz. Ama en sonunda kadınız ve içimizden bir şeyler giyme isteği geliyor. Ne zaman ki Haziran'da kapılarımızı açtık, tekrar işte gündeme girdik. Hani orada online satışlardan benim gördüğüm, tabii ki de dünyaya baktığım zaman bir sadeleşme, bir yavaşlama, daha tasarım gücü olan ama daha işte kumaşın daha değerli olduğu, daha işte tenimize zarar vermeyecek, kendimizi koruyacak kumaşlar ve tasarımlar tercih edebiliriz. Ama yine de mesela o satış pazarına baktığım zaman yine de kadın bir yerde süslü bir şeyleri de arıyor olacak aslında. Yani onu tamamen bırakabileceğimizi düşünmüyorum. İkisi belki eskiden diğeri çok yüksekteyken ikisi dengelenecek gibi geliyor bana aslında. Yani farklı bir dengeden mi bahsediyoruz burada? Yeni bir dengeden bahsediyoruz aslında. Yani doğallaşmanın getirdiği, sadeleşmenin getirdiği, hayatta bu kadar koşuşturma olmadan ya da bir şeyden 10 tane almak yerine 2 tane alıp onunla mutlu olmayı öğrenmeye çalıştığımız bir döneme geçtik gibi geliyor bana. Ben de katılıyorum sana. Bir yandan da şey düşünüyorum. Demin Burçin de biraz değindi. Çok fazla koleksiyon üretiliyordu. İşte yok Resort'undan ne bileyim Free Follow, osu busu 8, 9, 10. 12. Allah ne verdiyse şey yapıyor. Mesela Alexander McQueen örneğine de geldik. Artık tasarımcılar bir noktada daha fazla kendi tekrar ettiğini düşünüp psikolojik rahatsızlıklara girip hayatını bile sonlandıranlar oldu. Çok ciddi tasarımcılar üzerine çok büyük bir yük vardı. Bu yeni sistemin biraz bunu ayıklayıp sizin yaratım sürecinizde daha çok besleyeceğini düşünüyor musun? Ya katiyen düşünüyorum. Çünkü gerçekten koleksiyon tasarlamak, yani o biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir çocuk doğurmakla eş bir şey. Çünkü olmayan bir şeyi yaratıyorsunuz. Burada bir sancı kısmı var. Zaten bunu yaratırken belli bir dönem kapanıyorsunuz, bir sürü şey. Bu sizin hayatınızdan çalmaya başlıyor aslında. Yani o bütün o travmalar, yani düşünemiyorum ben yılda 8 koleksiyon. Hani ben zaten burada değildim, sizle beraber değilim şu anda yani diye düşünüyorum. O yüzden yani dengede olması gerekiyor hayat. Yani insanın kendi hayatına da vakit ayırmalı ama yaptığı işte tasarıma da vakit ayırmalı. Bu denge bulunduktan sonra olabilir diye düşünüyorum. Yani düşüncem bu şekilde. Kızlar, siz takipçileriniz itibariyle birçok şeyi hayatınızın pek çok skalasını paylaşan insanlarsınız ve insanlar da görmek istiyor ya da bir şey koymadığınız zaman belki de isyanları oynuyor, neredesin falan filan. Bütün bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Yani sonuç olarak yapılan etkinlikler çok azaldı, gidilen yerler azaldı, biraz daha içimize döndük. Nasıl geçirdiniz? İyi mi geldi? Yani tabii ki çok kötü bir süreçten geçtik ama hepimiz kendi içimizde başka şeyleri yokladık. Aynı zamanda böyle paylaşım yapanlar için nasıl bir yol gösterirsiniz buna bağımsız olarak? Ne diyorsunuz? Çok içsel bir soru aslında. Yani ben evde olmayı, yani evci bir insanım aslında. Ne kadar sosyal gözüksek de, sosyal bir iş yapsak da evimi de evde vakit geçirmeyi de çok seven bir insanım. O yüzden o anlamda hani tabii ki sağlık şeyini bir kenara koyuyorum. Keşke hiçbirini yaşamasaydık ki. ama kendimizi, yani benim katıldığım ilk etkinlik şu an burası.
Gerçekten hani hem buna yani alıştık değil, bu bir şey oldu şu an. Hani böyle yaşıyoruz hakikaten. Ve önce sağlıktan daha değerli bir şey olmadığını hepimiz gördük. O yüzden hani ben bunu daha nasıl diyeyim, kendimi daha geliştirerek, yani aslında her şeyde olduğu gibi hani kendime daha çok dönerek, giyinmek bile biraz başkaları için giyindiğimiz şeyler aslında kendime iyi gelen şeyleri giyerek, daha az öz olarak. Yani bunun tabii bir de ekonomik boyutu var. Her şey, yani dünya tabii ki bundan sarsıldı. Hepimizin yaşadığı şeyler vardır. Hani hem ekonomik anlamda hem içsel bir ruhsal anlamda hani ben de daha nasıl diyeyim, kendimle barışık geçirdiğimi söyleyebilirim. Yani bunu almadım. Gerçekten çok çünkü evde bir oğlum var ve devamlı aslında evde bir eğlence, bir heyecan, yani dakika başı yenilenen bir heyecan var. O anlamda hani kötü geçirdiğimi söyleyemem. Sosyal medya tarafında da aslında ne yaşıyorsam onu paylaştığım için bunlar yansıdı. Hani hiç mutfağa girmeyen biri olarak mutfağa girdim. İşte tatlı işte sevdiğim şeyler, hani onlara şey yaptım. Kendi işim gereği, yani benim de bir markam var. Onu mesela işte buradan çıkarımlarımla aslında ona yansıttım. Bu dediğiniz işte bu zamansız kavramlar, rahat etmemiz, kendi içimize dönmemiz, tenimize güzel şeylerin değmesi. Aslında hep böyle kendimi besleyerek, dinleyerek ve tabii ki gözlemleyerek geçti. Senin? Ben hiç evcimen birisi değilim mesela ama yine de pandemi süreci benim için çok iyi geçti. Çünkü açıkçası her ne kadar dijitalin işte pek çok nimetlerinden faydalansak da bence örneğin sosyal medya gerçekten biraz tuhaf bir hal almaya başlamıştık ve biz de onun çok içindeyiz. Çok fazla tüketime, görsel tüketime, işte alışveriş bazında tüketime, sadece göstermeye, sanki bir nevi röntgenciliğe dönüşmüştü. Bu süreç mesela en azından biraz sosyal medyanın içeriğin daha kıymetli olduğunu, birbirimize bildiğimiz şeyleri, ilham verebileceğimiz şeyleri anlatmamız için aslında buranın var olduğunu gösterdi. İşte yoga yapmak isteyen yogayı öğrenebildi, ne bileyim resme başlamak isteyen resme başlayabildi. Bununla ilgili içerikler kıymete bindi. Çantamın içinde ne var ya da işte ayakkabı rafım yerine. O yüzden mesela ben pandeminin sosyal medyaya böyle bir güzel, bir sihirli dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan da mesela o kadar çok etkinliğe ve yine her şeyi günü hızlı yaşamak, o günü tüketmek üzerine kurulu bir hayat düzenine geçmiştik ki o sakinlik çok iyi geldi. Çünkü ben neyi yapıyorum, neyi paylaşmak istiyorum, bende ne var ve ben bunu nasıl hani insanlara sunabilirimi düşünecek bana vakit böylece kalmış oldu. Mesela işte ben mutfaktan nefret ederim, yani yemek yapmak benim için bir kabus ve onu yemeği yaptım, o şekilde yaptım. Yani işte arkadaşlar yine hiç sevmediğim mutfaktayım, bugün de şunu pişiriyoruz dediğimde bana herkes böyle işte o tatlı muffinler vesaireler yaparken ben de nefret ediyorum, evde şu kadar çocuk var. Bunlar da geldi mesela, çünkü böyle insanlar da var. O yüzden daha doğal, daha gerçekçi olduğunu ve daha çok ilham verme üzerine bir dönüşüm geçirdiğini düşünüyorum sosyal medyanın. Pandeminin hani çok kötü bir şey olsa da böyle bir iyi tarafını gördüm kendi adıma. Evet, pozitif bir şey ama bir yandan da hani TikTok denen neye tabii çok farklı şeydi ama çok neye hizmet ettiği belli olmayan videolarla da dolup taştığımız ve hipnotize olmuş gibi onları izlediğimiz başka bir yönü de var. Evet. Yani yeni bir şey çıkana kadar biz sadece bir durup nefes alıp sonra eski fabrika ayarlarımıza döner miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Yani biraz bu aslında yaşla ve tecrübeyle gelen bir şey. Mesela hani sen orada izlediğin şeyin içinde kendini görebiliyorsan yapıyorsun, göremiyorsan yapmıyorsun. Ama yapmama kararını alabilmek için bir tecrübe etmiş, hani nerede olacağını, nereden bir şey yapmak istediğini bilen biri olman gerekiyor. Ama tabii ki sosyal medyanın en büyük, en itici gücü daha genç kesim olduğu için hani onlar trend olan her şeyin içinde var olma çabasında. Biraz daha çünkü henüz kimlik arayışındalar. O yüzden de böyle şeyler hep olacak. Yani hep çıkacak, sönecek. Ondan sonra şu an mesela onu yapan herkes bir 10 sene sonra
şu çocuklar da ne kadar rezil şeyler yapıyorlar diyecekler yeni bir platformda. Kendi TikTok videosunu unutup. O yüzden mesela ben hemen açtım bir hesap adı TikTok'ta ama içinde hiçbir şey yok. Sadece hani bir marka adı benimki artık ve orada bir platform var bulunsun ama hiçbir şey koyamayacağımdan eminim yani. Koymam. Belli olmaz. Bakacağız artık. Biz şimdilik sıkıntıya öyle. bakalım. Buradan çıkışta Lara çıkıyormuş. İlk videoyu beraber çekelim. Meltem, şimdi tüketmekten bahsettik, farklı şeyler konuştuk ama kaçınılmaz olarak bunu sormak istiyorum. Bir sonraki sezonda yeni projelerinde kafanda neler var? Biraz şekillendi mi? Nasıl bir koleksiyon bizi bekliyor? Şu an renkli gördük, güzel feminen silüetlerle içimiz açıldı, her şey çok güzel. Bir sonraki adımda şu an eminim ki hikayesini yazmaya başlamışsındır. Nasıl bir şey düşünüyorsun? şöyle, aslında ilk koleksiyonumdan itibaren benim hep çizgim aynı şekilde devam etti. Pandemide oluşan süreçte değişen koleksiyonlar da yine benim şu andaki markamın çizgisiyle yine paralel. Ben o yüzden hani hem evet dünyaya ayak uydurmak gerekiyorsa zaten dünyayla o şekilde gidiyordum. Aynı şekilde devam edeceğim. Sadece kumaş dokularıma biraz daha yenilik katabilirim. Daha tensel ve pamuklu kumaşlara yer vermeyi planlıyorum. Ama yine de özgürleştiğimiz yepyeni bir koleksiyon geleceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada şu bu kadar büyük enerji dönerken benim bundan etkilenmemem hani ruhen imkansız. Umarım güzel şeyler olur. Bir şey Kesinlikle. ekleyebilir miyim? Mesela pandemide yine en çok konuşulan şeylerden biri, sen de çok iyi biliyorsun ki özellikle moda sektöründe biraz daha yerel kaynaklara ya da işte kendi kimliğine, kültürüne dönme konusuydu tasarımcılar için, bütün ülkeler için. Ben mesela Meltem'de en çok sevdiğim şeylerden biri, ilk koleksiyondan beri hep böyle çok modern bir kadını, zarif bir kadını temsil ediyor. Fakat işte bu seçtiği bir desenle olsun, nakışıyla olsun, böyle kullandığı işte örgü ipleriyle olsun, her zaman böyle biraz bir hani yerel kimliği, o dokunuşu hep koyabildi ve şeyi de böylece gösterdi. Hani bu illa çok seni etnik ya da işte çok geleneksel yapma. Sen yine modern bir kadın olabilirsin. İşte mesela imza pliseleri var ama bir sürü plise var ama onda onu görünce hemen o farklılığından anlayabiliyorsun. Şimdi birçok tasarımcı mesela bunu moda endüstrisi çok söylüyor. Yani artık biraz daha yerele, kendi hikayelerine dönme zamanı diye. Sen onu çok daha önceden, uzun zaman önceden yapanlardan birisin. Evet, dönem hikaye yaratma dönemi diyoruz ve Meltem'in hikayesini seyrettik. Son derece eğlenceli ve keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizlerle konuşmak her zaman büyük bir zevk. Moda Haftası etkinliğimiz Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul bütün gün boyunca devam edecek. Bir sonraki konuğum çok güzel. Siz kesinlikle bunu beklediğinizi biliyorum. Leonie ile buluşma saat 7'de. Tekrar görüşmek üzere.